Muhtemel Aşk yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce dizimiz asla final olmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Heyecan dolu bir bölümü daha geride bıraktık. Kadir, Defne'den bir kez daha vazgeçmedi ve onun çekip gitmesine izin vermedi. Yaşanan onca kırgınlığa, yanlış anlaşılmaya ve aralarına girmeye çalışan insanlara rağmen Kadir'in hala Defne'yi istemesi, Defne'nin ona karşı beslediği duyguların ne kadar gerçek ve doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Defne zaman zaman korkularına yenilip geri adım atsa da Kadir'in sevgisi her defasında onu yeniden bu aşka çekiyor. Kadir'in Defne'nin peşinden gitmesi, onu yalnız bırakmaması ve her şeye rağmen yanında kalmak istemesi artık bu ilişkinin geçici bir heves olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Kadir, Defne'yi yalnızca sevdiğini söyleyen biri değil, yaptığı her hareketle bu sevginin arkasında durmaya çalışan bir karakter. Selma ve Leyla'nın yaptığı planlar ikiliyi yine bir yol ayrımına getirse de ne Defne'nin ne de Kadir'den birbirlerinden vazgeçmeye niyeti var. İkisinin önüne sürekli yeni engeller çıkarılıyor. Tam her şey yoluna girecek derken yeni bir sır, yeni bir oyun ya da geçmişten gelen başka bir mesele ortaya çıkıyor. Ancak yaşanan her olaydan sonra Kadir ve Defne'nin yeniden birbirlerine dönmesi aralarındaki bağın sandığımızdan çok daha kuvvetli olduğunu gösteriyor. Selma ve Leyla'nın müdahaleleri kısa süreli olarak ikiliyi birbirinden uzaklaştırabilir. Fakat bu ayrılığın kalıcı olacağını düşünmüyorum. Kadir yeni bölümde Defne ile ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Duyacağı bir söz ya da göreceği bir olay Kadir'in aklında ciddi soru işaretleri oluşturabilir. Özellikle Defne'nin kendisinden gizlediği bir gerçek ortaya çıkarsa Kadir ilk kez bu kadar derinden sarsılabilir. Ancak her şeye rağmen ona inanmak isteyecek ve Defne'den açık bir açıklama bekleyecek. Kadir'in en önemli özelliği Defne konusunda hemen hüküm vermemesi. Kızsa da, kırılsa da Defne'yi dinlemeden kesin bir karar vermek istemiyor. Bu nedenle yeni bölümde aralarında sert bir yüzleşme görebiliriz. Kadir, Defne'ye neden kendisine başından beri gerçeği söylemediğini sorabilir. Defne ise her ne kadar Kadir'i sevse de önlerindeki engellerin her seferinde bu aşkı yaralamasından fazlasıyla yoruldu. Defne'nin hayatı zaten başlı başına zorken bir de Kadir'le arasına giren sorunlarla mücadele etmek zorunda kalması onu duygusal olarak tüketiyor. Tam mutlu olacağını düşündüğü anda yeni bir meseleyle karşılaşması Defne'nin sürekli geri çekilmesine neden oluyor. O Kadir'i sevmediği için değil, bu ilişkiyi taşıyamayacağından korktuğu için kaçıyor. Kendisini Kadir'e yakıştırmadığı anlar oluyor. Kadir'in hayatına yük olacağını düşünüyor ve yaşadığı geçmişin bir gün mutlaka karşılarına çıkacağından endişe ediyor. Defne ile Kadir'in bu badireleri de atlatacağını ve her şeye rağmen birbirlerine sığınacağını düşünüyorum. Yeni bölümün başlarında aralarında soğukluk yaşansa bile bölüm ilerledikçe duygularına yenileceklerdir. Özellikle Defne'nin zor durumda kaldığı bir anda Kadir'in yeniden onun yanında olması Defne'nin bütün duvarlarını indirebilir. Kadir, Defne'yi suçlamak yerine ona yardım etmeyi seçerse Defne de ilk kez korkmadan Kadir'e güvenmeye başlayabilir. İkili arasında yapılacak duygusal bir konuşmanın ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Kadir Defne'ye tamamen güveniyor. Defne'nin de artık bazı şeyleri geride bırakıp Kadir'in her şeyi çözeceğine inanması gerekiyor. Çünkü Kadir Defne'ye bir söz verdi ve onu bırakmayacağını açıkça söyledi. Kadir verdiği sözlerden kolay kolay dönen biri değil. Özellikle Defne konusunda ne kadar kararlı olduğunu defalarca gösterdi. Ailesiyle, geçmişiyle ve çevresindeki insanlarla karşı karşıya gelmeyi göze aldı. Defne'nin de artık sürekli en kötü ihtimali düşünmek yerine Kadir'in sevgisine tutunması gerekiyor. Kadir bütün sorunları tek başına çözemese bile en azından Defne'nin bu yükü yalnız taşımamasını sağlayabilir. İlk gördüğü anda Defne'ye aşık olan ve daha önce böyle duygular hissetmeyen Kadir'in Defne'den vazgeçmeye niyeti yok. Kadir'in Defne'ye karşı hisleri zamanla ortaya çıkan bir alışkanlıktan çok ilk andan itibaren onu etkisi altına alan güçlü bir aşk. Defne'nin geçmişi, hayatındaki zorluklar ya da yaptığı hatalar Kadir'in sevgisini azaltmadı. Tam tersine Defne'yi tanıdıkça ona daha fazla bağlandı. Bu nedenle Kadir'in yeni bölümde yaşayacağı hayal kırıklığı ne kadar büyük olursa olsun tamamen arkasını dönüp gitmesini beklemiyorum. Kadir önce öfkelenecek, sonra yalnız kalıp duyduklarını düşünecek ve sonunda yine Defne'nin karşısına çıkacaktır. Tolga bu süreçte Defne'yi elde etmek adına yeni planlar yapsa da yaptığı her planda başarısızlığa uğrayacak. Tolga'nın en büyük yanılgısı Defne'nin duygularını yönlendirebileceğini düşünmesi. Defne zor durumda kaldığında ya da Kadir'le arası bozulduğunda Tolga bunu kendisi için bir fırsat olarak görüyor.
Fakat Defne'nin kalbinin Kadir'de olduğunu hala kabul edemiyor. Tolga Defne'yi sevdiğini söylese de Kadir gibi Defne için her şeyden vazgeçebilecek bir karakter değil. Onun sevgisinin içinde sahip olma arzusu, rekabet duygusu ve geçmişten gelen hesaplaşmalar da var. Bu nedenle Tolga'nın yaptığı hamleler Defne'yi kendisine yaklaştırmak yerine ondan daha da uzaklaştırabilir. Tolga'nın Defne'ye karşı hislerinde onu kazanma isteğinin yanında Kadir'e karşı geçmişten gelen hırsı da yatıyor. Tolga için Defne yalnızca sevdiği kadın değil, aynı zamanda Kadir'e karşı kazanmak istediği büyük bir mücadele haline geldi. Geçmişte Kadir'e karşı yaşadığı yenilgiler ve aralarında çözülemeyen hesaplar bugün Defne üzerinden yeniden ortaya çıkıyor. Tolga belki de Defne'yi gerçekten seviyor. Fakat bu sevginin ne kadarının gerçek aşk, ne kadarının Kadir'e üstün gelme isteği olduğu tartışılır. Kadir ise her ne kadar Tolga'yı suçlasa da Defne'ye karşı hislerinde, inadında ve aşkında Tolga'nın hiçbir etkisi yok. Öte yandan Kadir'le Tolga'nın geçmişinin üzerinin daha fazla açılacağını ve ikilinin arasındaki hesaplaşmaların devam edeceğini düşünüyorum. Şimdiye kadar geçmişte yaşananları parça parça öğrendik. Ancak hala açıklanmayan çok fazla detay var. Özellikle Kader'in ortadan kaybolması, ikilinin dostluğunu tamamen bitiren olay olmuş gibi görünüyor. Yeni bölümde Kadir ve Tolga geçmişte yaşananları yeniden konuşabilir. Tartışma sırasında ikisi de birbirine ağır suçlamalarda bulunabilir. Kadir, Tolga'nın Kader'i yalnız bıraktığını düşünürken, Tolga da yaşananları nasıl sorumlusunun Kadir olduğunu iddia edebilir. Kader konusunda ikisi de birbirini suçlayacak. Ancak Kader'in gitmesine neyin sebep olduğu bir süre daha ortaya çıkmayacak. Senaristler bu sırrı hemen açıklamak yerine bölüm bölüm ilerletmeyi tercih edecektir. Kader'in neden gittiği, kime kırıldığı ve giderken arkasında ne bıraktığı dizinin en önemli gizemlerinden biri haline gelebilir. Ben Leyla'nın Kader'in gitmesinde ve Kadir'le Tolga'nın arasındaki dostluğun bozulmasında bir parmağı olduğunu düşünüyorum. Leyla geçmişte iki tarafı da birbirine karşı doldurmuş ya da Kader'e yanlış bilgiler vermiş olabilir. Kader'in aniden ortadan kaybolması tesadüf gibi durmuyor. Öte yandan dizimiz yaz sezonu için güzel reytingler alsa da yeni yayın dönemi başlıyor ve bu reytinglerle dizinin güçlü rakipler karşısında tutunması biraz zor görünüyor. Bundan dolayı senaryoda artık daha heyecanlı, daha hızlı ve daha büyük gelişmeler görmemiz gerekiyor. Seyirci birkaç bölümdür Kadir ve Defne'nin sürekli aynı sorunları yaşayıp yeniden başa dönmesinden yorulmuş olabilir. Konu bir süredir tekrara düşse de gelecek bölümle beraber kayda değer gelişmeler göreceğimizi düşünüyorum. Artık yalnızca yanlış anlaşılmalar üzerinden ilerleyen bir hikaye yerine Kader'in sırrı, Kadir ve Tolga'nın geçmişi, Leyla'nın oyunları ve Defne'nin vereceği büyük karar gibi daha güçlü olayların ön plana çıkması gerekiyor. Özellikle Kadir ve Defne'nin birlikte Adana'ya gideceğini ve burada Kader'i aramaya başlayacağını düşünüyorum. Kader'le ilgili ortaya çıkacak küçük bir ipucu ikiliyi Adana'ya götürebilir. Bu yolculuk sadece Kader'i bulmak için değil, Kadir ve Defne'nin ilişkisini güçlendirmek için de önemli olacaktır. İlk kez çevrelerindeki insanlardan uzaklaşıp yalnız kalacaklar. Selma'nın, Leyla'nın ve Tolga'nın baskısı olmadan birbirlerini daha açık dinleme fırsatı bulabilirler. Yol boyunca aralarında küçük tartışmalar yaşansa da bu tartışmaların sonunda birbirlerine karşı daha dürüst olacaklardır. Defne Kadir'in geçmişini daha iyi anlayacak. Kadir de Defne'nin neden sürekli korktuğunu daha net görecektir. Kadir ve Defne'nin arasında romantik anlar göreceğimizi ve ilk büyük yakınlaşmaların da kapıda olduğunu düşünüyorum. Özellikle gecenin bir saatinde yapacakları samimi bir konuşma, ikisinin de içindeki bütün duyguları ortaya çıkarabilir. Kadir, Defne'ye onu neden bırakmadığını anlatırken, Defne de ilk kez korkularını açıkça paylaşabilir. Bu konuşmanın ardından ikili arasında uzun zamandır beklenen büyük bir yakınlaşma yaşanabilir. Sizce Kadir ve Defne bütün engelleri aşarak birlikte olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum.